Bu videoda birlikte Vietnam'ın farklı şehirlerini geziyoruz. Geçen yıl yaptığım Vietnam seyahatimden sizin için her videoda farklı bir şehri gösterdiğim bir seri oluşturdum. İlk şehrimiz Ninh Binh. Hanoi'dan 2 saat uzaklıkta olan küçük bir şehir burası ve yemyeşil doğasıyla biliniyor. Şimdi birlikte bu şehri keşfedeceğiz. O zaman fazla uzatmadan hemen başlayalım. Ninh Binh merkezde bir hostel tuttuk bir geceliğine. Burada hosteller o kadar ucuz ki geceliği 2-3 euroya bile hostel bulabilirsiniz. Vietnam zaten genel olarak aşırı ucuz bir ülke. Biz merkezde tuttuk hosteli ama hata ettik bilmediğimiz için. Merkezde hiçbir şey yok çünkü. Eğer gezilecek yerlere daha yakın olmak ve çıkıp yürüyüş yapabileceğiniz bir yerde kalmak istiyorsanız Tam Kok bölgesinde kalmalısınız. Biz bunu bilmiyorduk. İlk gün merkezde biraz gezelim dedik ama burada gezilecek çok fazla yer yok. Böyle küçük bir göl vardı, onun etrafında yürüdük biraz. Vietnam çok renkli bir ülke. Böyle rengarenk lambalar görüyorsunuz her yerde. Bu geziyi ben 2024 yılında yaptım. O zamanlar hala benim kameraya konuşmaya utandığım zamanlar tabii. Hanoi'de bir hostelde gönüllü olarak çalışıyordum ve orada tanıştığım bir kızla 2 günlük Ninh Binh gezisi yapmaya karar verdik. Vietnam'da bulunduğum süre boyunca birçok şehir gezdim ve hepsi de böyle rengarenkti. Ninh Bing'deki ilk günümüzde çok yer gezmedik. Gölün etrafında yürürken küçük bir tapınak gördük ve oraya doğru yürümeye karar verdik. Rastgele bulduğumuz bir tapınak olmasına rağmen mimarisi gerçekten çok güzeldi. Asya'daki bu kat kat olan çatılar benim çok hoşuma gidiyor. İçeriye giriş de ücretsizdi. O yüzden çok da büyük bir beklentimiz olmadan girdik içeriye ama beklediğimden çok çok daha güzeldi içi. Şu duvardaki oymaların güzelliğine bakar mısınız? Biraz ilerisinde yine aynı mimariye sahip bir kule daha var. İkisi de tam gölün ortasında, o yüzden manzarayla daha da güzel görünüyorlar. Diğer tapınağın da içini gezdik. Aynı diğeri gibi burası da çok etkileyiciydi. Bu duvarlara vuran ışıkla detaylar çok daha güzel gözüküyor. Bu gölün etrafındaki yürüyüş yolunda bir market kurulmuştu. Bilmiyorum bu market her zaman burada var mı yoksa geçici olarak mı kurmuşlar? Ama akşam olup da tezgahlar açıldığında burada yürümek çok zevkli olacak eminim. O yüzden şimdi akşama kadar biraz buralarda oyalanıp sonra marketi gezeceğiz. Akşam olup da ışıklar yandığında her şey daha da güzelleşti. Gündüz gezdiğimiz tapınakların da ışıkları yandı. Akşamları daha da güzel görünüyorlarmış.
Ve market de açıldı. Burada böyle sokak yemekleri ve hediyelikler satıyorlar. Sokak yemeği olarak genelde kızartmalar ve meyveler var. O yüzden çok ilgimizi çeken bir yiyecek bulamadık biz. Bu bölgeler pek kalabalık değil. Dediğim gibi Ninh merkezi biraz sakin. Turistler de genelde bu bölgede kalmıyorlar. Ama yine de akşam burada yürümek zevkli olabilir. Ayrıca bu göldeki ışıklı sandallara da binip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Pek binen yoktu bunlara, neden bilmiyorum. Çok da güzel gözüküyorlar. Ertesi gün asıl gezilecek yerler için zaman ayırdık. Arkadaşım motor kullanmayı biliyor, o yüzden motor kiraladık. Çok uygun fiyata kiralayabiliyorsunuz burada. Buralarda toplu taşıma pek gelişmiş olmadığı için motorla gezmek daha mantıklı oluyor. Bugün hava şansımıza yağmurlu ama yapacak bir şey yok, sadece bir günümüz var. İlk olarak buradaki en popüler aktivite olan Hang Moa'ya geldik. Eğer araçla veya motorla gelirseniz buradaki otoparklarda sizden fazla ücret almaya çalışanlara karşı dikkatli olun. Bölgeyi ele geçirmişler resmen. Yasal olmayan şekilde herkesten park ücreti alıyorlar. Burada yaklaşık 500 basamak merdiven çıkıp etraftaki dağların ve pirinç tarlalarının 360 derecelik panoramik manzarasını seyredebiliyorsunuz. Buraya Ejderha Dağı da diyorlar. Tam tepede büyük bir ejderha heykeli var. Biz oraya kadar tırmanacağız bugün. Sanırım yaklaşık 500 basamak merdiven çıkmamız gerekiyor. Bu da yaklaşık yarım saat sürüyor. Ama hava yağmurlu olduğu için biraz daha zor oldu. Ayrıca yine şansımıza hava sisliydi. Gerçekten yanlış bir gün seçmişiz gelmek için. Çünkü internette gördüğüm fotoğraflarda manzara o kadar güzel ve yemyeşil görünüyor ki bunu tam olarak görmeyecek olmak biraz üzücü. Her ne kadar hava sisli ve yağmurlu da olsa yine de buraya tırmanmak çok keyifliydi. Çünkü buranın doğası gerçekten çok güzeldi ve tırmandıkça aşağı bakıp taş merdivenlerin dağın üzerinde duruşu çok hoşuma gitti. Güneşli bir günde muhtemelen manzara daha güzel görünürdü ama bu sefer de güneşin altında tırmanmak çok zor olurdu. Pek kolay bir tırmanış değil, birçok insan nefes nefese kalmıştı. O yüzden dinlene dinlene çıkın. Eğer en tepedeki ejderha heykeline ulaşmak isterseniz bu sefer de kayalara tırmanmanız gerekiyor. Bu kısım gerçekten çok zordu çünkü yağmurdan dolayı kayalar çok kaygandı. Ben ejderhanın yanına kadar çıkamadım korktuğum için. Ve o kadar yüksekti ki sisten dolayı ne kadar yüksek olduğunu da tam görmüyorsunuz. O yüzden daha da korkutucu geldi. Belki tam tırmanış ayakkabısı giymiş olursanız daha rahat çıkabilirsiniz ejderhanın yanına. Ben en fazla bu kadar yaklaşabildim. Bu alanda görülecek başka yerler de var. Biz şimdi buradaki mağarayı görmeye gideceğiz. Sanırım birkaç mağara var etrafta. O yüzden tabelaları takip ettiğimiz halde bulmak kolay olmadı. Bence bu alanda bolca vakit geçirip her yerini keşfetmeye çalışın. Çok yorulduk ama değiyor.
Eğer nilüfer sezonunda gelirseniz bu göl nilüferlerle dolu oluyor. Gölün ortasında böyle çok güzel bir yol yapmışlar. Gölün içinde yürüyüp hem nilüferlerin hem de dağların manzarasını izlerken böyle kendinizi bir masalın içinde gibi hissedebilirsiniz. Yani nilüferler olmadan bile ne kadar güzel görünüyor, burayı rengarenkken hayal edemiyorum. İmkanım olsa o dönemde tekrar gelmek isterim buraya. Biz motoru ücretsiz park edebileceğimiz bir yer bulmuştuk. Biraz zor bulması, o yüzden bayağı bir dolaştık bulmak için. Daha yaklaşırken bile insanlar önünüze atlıyor sizi park yerlerine çekebilmek için. Şimdi biz öğle yemeği için yola çıktık ve sonrasında motorla Ninh gezmeye devam edeceğiz. Bu yeri biz haritadan bulduk. Yorumları çok güzeldi. Vietnam'ın en meşhur yiyeceklerinden biri banh mi. Aslında sadece bir sandviç ama sanırım benim Vietnam'daki en favori yemeğim bu. Muhtemelen her gün bir banh mi yemişimdir. Ve bu restoranda yediğim banh mi açık ara en iyisiydi. Arkadaşım da benimle aynı fikirde. Küçük bir restoran ama gerçekten çok lezzetli yapıyorlar ve o kadar ucuz ki tanesi $1 falan bunların. Okay. Ninh Binh'de yapılacak bir diğer favori aktivite ise nehirde bot turuna katılmak. Sanırım farklı rotalardan birini seçip 2-3 saatlik bir tura katılıyorsunuz ve seçtiğiniz rotaya göre sizi nehir boyunca gezdirip bazı mağaraların içine de giriyorlar. Bu turlar kişi başı yaklaşık $10. Evet, fiyatı çok uygun ama arkadaşımla ben ikimiz de aşırı düşük bütçeyle seyahat ettiğimiz için bu tura katılmak yerine motorla nehir boyunca sürüp manzaraları o şekilde görelim dedik. Zaten muhtemelen hava durumundan dolayı tura katılsak bile tam görünmeyecekti ve su seviyesi yüksek olduğunda mağaralara da girmiyorlar. O yüzden bize daha mantıklı geldi motorla gezmek. Yolda böyle rastgele yerler bulduk ama giriş ücreti olduğundan dolayı sadece dışarıdan baktık. Gerçekten manzaralar çok güzel. Kendimiz gezdiğimiz için canımız nereye isterse oraya sürme özgürlüğümüz vardı. Ara sokaklara girip küçük köyleri gördük. Birçok pirinç tarlasının yanından geçtik. Canımızın istediği yerde durup manzaranın keyfini çıkardık. Gerçekten güzel bir gün oldu. Burası videonun başında bahsettiğim Tam Kok bölgesi. Konaklamayı bu bölgede seçmenizi tavsiye etmiştim. Şehir merkezi bildiğin bomboştu. Doğru düzgün insan görmüyorsunuz. Market veya restoran bulmak için bile çok dolaşmanız gerekiyor çünkü pek seçenek yok. Ama bu bölge hem daha canlı hem etrafta birçok mekan var. Restoranlar, spalar, masaj salonları. Yani çıkıp otelin etrafında da vakit geçirebilirsiniz en azından. Biz yine akşam yemeği için nereye geldik bilin bakalım. Buradaki banh mi'yi o kadar beğendik ki bu sefer gelip menüden başka bir şeyler deneyelim dedik. Ve yine çok lezzetliydi denediklerimiz.
Klasik bambinin dışında seçenekler var burada. Mesela ben spring roll'lu bambi söyledim ki bunu normalde herhangi bir bambi restoranında bulamazsınız. Eğer olur da bir gün Ninbin'e gelir de bu bambiyi denerseniz bana haber verin. Bugünlük Ninbin gezimizin sonuna geldik. Şimdi motorumuzu geri bırakıp otelden eşyalarımızı alıp arabayla Hanoi'ye geri döneceğiz. Burada gece otobüsleri ve minibüsleri çok yaygın. Hem çok ucuzlar hem de rahatlar. Ayrıca bir gecelik otel masrafından da kısmış oluyorsunuz. Vietnam seyahatimde her şehre gece otobüsleriyle gitmiştim. Diğer şehirlere olan seyahatlerimi de gelecek videolarda paylaşacağım. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.